Evet, bu bölümde bu görmüş olduğumuz binary search tree'lerin ikili arama ağaçlarının bir uygulamasını göreceğiz. Temel olarak yapmaya çalışacağımız şey şu olacak. Biz bu ikili arama ağacını nasıl bir veri tabanında kullanabiliriz? Şimdi ikili arama ağaçlarının ve arama ağaçlarının en önemli kullanım alanlarından bir tanesi aslında veri tabanlarındaki indeksleme yöntemleri. Tabii ki sadece ikili arama ağaçları değil, ikili arama ağaçlarının daha gelişmiş olan versiyonları olan B plus tree'ler, B tree'ler gibi ağaçlar gerçekte kullanılıyor. Ama burada biz eğitim amaçlı daha basit bir versiyon alan binary search'leri nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz. Evet, şimdi önce tabii bu olana girmeden önce veri tabanları ne yapar, ne eder ondan da biraz bahsetmek lazım. İlk öncelikli olarak veri tabanlı sistemleri ne yapıyorlar? Veri saklıyorlar. Bu veriler kalıcı olması önemli. Tabii ki ne demek? Bilgisayar kapandığı zaman kaybolmaması önemli. Onun dışında da tabii ki verinin orada durması tek başına bir şey ifade etmiyor. Veri hakkında soru da sorulabilmesi lazım ki bir işe yarasın verinin kendisi. Bunlardan bir tanesi, birincisi yani verinin saklanması aslında veri tabanı dizaynına giderken, ikinci kısmı ise yani veriler hakkında soru sorma ise SQL dediğimiz yani standart bir sorgu diliyle alakalı olan kısımlar. Şimdi bu kısımlarda veri tabanı dersinin detaylarına girmeyeceğiz. Sadece çok basit olarak bir veri tabanı sisteminde yani bir tabloluk bir veri tabanı sisteminde nasıl veriyi indeksleriz ve bu indekslenen veri hakkında nasıl sorular sorarız? Olası binary search ile bunun nasıl cevaplarız? Ondan bahsediyor olacağız. Şimdi bizim örneğimiz bir database sistemi ve bu database sisteminde üniversitedeki öğrencilerle alakalı bilgiler tutuluyor diyelim. Şimdi bunlar örneğin öğrenci tablosu var. Öğrenci tablosunda işte undergrad öğrenciler, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri var. İşte çalışanlar tablosu var, ders tablosu var, notlar tablosu var gibi bir sürü tablo var. Şimdi bu tablolardan herhangi birine odaklanalım. Çünkü bunu bütün diğer tablolar içinde gerçekleştirmemiz mümkün bu indeksleme mekanizmasını. Diyelim bizim öğrenci tablomuz var. Şimdi bu öğrenci tablosuyla ilgili bir sorgu attığımız zaman örneğin böyle bir sorgu işte adını ve soyadını getir bana öğrenci tablosundan numarası 18 olanlar. Select name, surname from student where no eşittir 18 diye bir sorgu attığımız zaman numarası 18'den büyük olan öğrencileri bize döndürüyor olacak. Şimdi bizim istediğimiz şey tabii bunun dışında mesela şunu da sorgulayabiliriz. İşte bana numarası 23 olandan daha büyük olan öğrencilerin sayısını getir. Mesela select count star from student where no büyüktür 23 diyoruz. Bu da gene bir başka sorgu sistemi. Şimdi bizim istediğimiz şey bu iki sorguyu örnek olarak veriyoruz. Cevap bulabilir miyiz binary search tree'lerle? Evet bulabiliriz. Ve bu sorguları indeks üzerinden nasıl gerçekleştirebiliriz? Burada indeks olarak da binary search tree'leri kullanıyor olacağız. Şimdi bunun uygulaması açısından önce ağacı nerede tutacağız? Ağacı bir indekste tutuyor olacağız. Ve indeksi bir ağaçta tutuyor olacağız. Ve bu indeks aslında öğrenci verilerini tutuyor olacak. Dolayısıyla bizim veri notlarımızda veri olarak öğrenci tablosu tutuluyor olacak. Yani normaldeki data field'ı olan field'da bütün tek bir tam sayı değil, bütün öğrenci bilgisi tutuluyor olacak. Şimdi tabii ilk aşamada amacımız aslında bu ağacı doldurmak. Dolayısıyla ağacı doldurmak için de tabii ki önce bir öğrenci bilgisine ihtiyacımız var. Basit olması açısından işte öğrencinin adı, öğrencinin soyadı ve öğrencinin numarası field'larını tutuyoruz. Constructor var. Basit bir şekilde o bilgileri ne yapıyoruz? Öğrenciye yüklüyoruz student klası açısından. Bir tane de mesela ne olmuş olsun? Bu bilgileri okuyacağımız bir dosya olsun. Çünkü sonuçta bunları database'de tutacağız dedik ama tabii normalde database'ler karmaşık ve binary data tutarlar ama basitleştirmek açısından biz bu datayı text'te tuttuğumuzu düşünelim. Dolayısıyla text dosyamızın da basit bir formatı var. İşte örneğin 4 tane burada öğrenci var. İşte birinci kişi o kişinin adı numarası sonra adı, sonra soyadı. Numarası, adı, soyadı, numarası, adı, soyadı, numarası, adı, soyadı şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bizim amacımız aslında bu dosyayı okuyarak bu binary search tree'ye bu veriyi student oluşturarak eklemek.
Bununla ilgili aslında programı burada görüyoruz. Temel olarak bir scanner klasıyla dosyayı açıyor. Sonra önce dosyadan kaç tane veri olduğunu okuyor. Sonra ağacı yaratıyor. Sonra da sırayla her öğrenci için bir döngü içinde numarası, adı ve soyadını okuyor. Sonra da bu numara, ad, soyad bilgisini kullanarak yeni bir node yaratıyor. Bu yarattığı nodu da ağaca ekliyor. Şimdi ağaca eklerken önemli olan bir başka nokta, ağaçtaki verileri nasıl saklayacağı. Şimdi ağaçtaki verileri biz ne dedik? Sayı olarak tutuyorduk normalde dedik. Şimdi sayı olarak tutmadığımız zaman bu binary search tree'deki verilerin belli bir field'a göre sola sağa gitmesi lazım değil mi? Yani bir şeyin ne diyorduk? O nodun küçük olanlar sola, büyük olanlar sağa gidiyordu. O zaman öğrenci açısından kimler sola, kimler sağa gidecek? İşte burada hangi indeksimizi hangi field'a göre yaptıysak ona göre ağaca bunlar yükleniyor olacak. Burada örnek olarak bir komparatör tanımlanmış ve bu komparatörde dikkat edersek öğrencinin numarasına göre sıralama yapıyor. Dolayısıyla eğer birinci öğrenci numarası ikinci öğrenci numarasından küçükse bu birinci öğrencinin ikinci öğrenciden küçük olduğunu gösteriyor. Birinci öğrenci numarası ikinci öğrenciden büyükse bu birinci öğrenci ikinci öğrenciden büyük olduğunu gösteriyor. Eşitse de eşit olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradaki ana fikir de aslında buna karşılık geliyor. Şimdi o zaman mesela örnek bir ağacı burada görebiliyoruz. İşte 21 numaralı öğrencinin solunda 18 numaralı öğrenci var. Sağında 42 numaralı öğrenci var. Onun da solunda 26 numaralı öğrenci var. Çünkü 21'e göre 18 küçük, 21'e göre 42 ve 28 büyük, 42'den de 26 küçük gibi. Şimdi bunlar tabii ki hangi sırada geliyorsa veriler o sırada ekleniyor. Tabii bu AVL tree gibi gene bahsettiğimiz structure değiştiren binary search tree'lerden farklı. Burada biz varsayıyoruz ki ağaca düzgün sırada şans eseri iyi gelmiş ve ağacımız da dengeli hale gelmiş. Şimdi ağaca bunları ekledikten sonra sırada geliyoruz sorgu kısmına. Sorgu kısmında bir soruya cevap bulduğumuzu düşünelim. Şimdi burada tabii sorgunun tekst olarak işlenmesinden bahsetmiyoruz. O apayrı bir iş. Dolayısıyla işte select name, surname, from student, where no eşittir 18'i parse etme meselesiyle ilgilenmiyoruz. O ayrı bir hikaye. Bizim varsayımımız şu. Biz bu query'yi parse etmişiz bir şekilde ve biz de biliyoruz ki numarası 18 olanları alacağız. Bunu bildiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla yazacağımız metot bu bilgiye kabul ederek başlıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman işte burada mesela birinci query'ye bakıyoruz. İşte bu yaşı 10, öğrenci numarası 18 olan öğrencileri bulmak için. Burada temel olarak aslında neye bakıyoruz? Numarayla 18'i karşılaştırıyoruz. Şimdi eğer numarası 18'den küçükse sola gidiyoruz. Pardon. Öğrencinin numarası 18'den küçükse sola gidiyoruz. Öğrenci numarası 18'den büyükse sağa gidiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz ve bunun sonucunda da ne oluyor? Veriyi bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi ikinci query'de olduğunu düşünelim. Burada da temel fikir şu. Numarası 23'ten büyük olan öğrencileri döndürmek istiyoruz. Burada bir recursive bir kod yazdık. Bu recursive kodda ne yapıyoruz? Biraz önceki de zaten biraz önceki recursive değildi. Biraz önceki iteratifti. Buradaki kod ise recursive. Öncelikli olarak query'yi normal tree'den atıyoruz root'la. Sonra da bu query'ye göre bakıyoruz. Şimdi eğer numaram 23'ten büyükse o zaman sayımı 1 tutuyorum. Artı sol taraftaki elemanların hepsine de 23'ten büyükler mi diye bakıyorum. Çünkü eğer benim numaram, root'taki numaram, node'daki numaram 23'ten büyükse sol tarafta da 23'ten büyük kişiler olabilir. Eğer numaram 23'ten küçükse sağ tarafta 23'ten büyük kimse ne yapamaz? Olamaz. Şimdi bunun dışında tabii ki sağ taraftaki elemanlara da bakacağım. Çünkü sonuçta ben 23'ten büyük olanları istiyorum. Her halükarda sağ tarafta teorik olarak 23'ten büyük insanlar olabilir. O yüzden de direkt sağ taraftaki ne yapıyorum? Şeyleri alıyorum. Eğer numaram 23'ten küçük olsaydı o zaman sol tarafta zaten 23'ten büyük kimse olamazdı. O zaman bu birinci ife ne yapamayacaktı? Giremiyor olacaktı. Dolayısıyla bu şekilde aslında bütün ağacı aramadan aslında teorik olarak
Sadece mesela sağa giderek bunu yapabilirim. Örneğin işte diyelim öğrenci numaram çok büyük bir sayı. O zaman şu if'le her seferinde sol alt ağaca bakmadan kurtaracağım. Sadece sağ alt ağaca doğru gideceğim. Bu da her seferinde sadece aslında en köşeye doğru gitmemi ne yapacak? Sağlıyor olacak. Evet, ana fikir bu temel olarak query'ler.